Empati kurabilmek insanın en güzel özelliklerinden biri sayılır. Ama ya biri bu yeteneği senin için değil de kendi çıkarları için kullanıyorsa? Psikolojinin en rahatsız edici keşiflerinden, henüz yeni bir kavramdan, karanlık empatlardan bahsedeceğiz. Bazı psikologlara göre karanlık empatlar, narsistlerden, hatta psikopatlardan daha tehlikeli olabilirler. Çünkü empatiyi bir silahmış gibi kullanırlar ve seni fark etmeden kandırabilir, yönlendirebilir, hatta seni duygusal bağımlı haline getirebilirler. Hazırsan başlayalım. Empati, başkasının duygularını, düşüncelerini ve bakış açısını anlayabilme becerisidir. Bu yüzden empati kelimesi kulağımıza hep olumlu gelir. Bir arkadaşın acısını hissetmek, birinin sevincine ortak olmak, onun yerinde olsaydım ben de böyle hissederdim diyebilmek güzeldir. Ama psikoloji empatiyi tek bir kavram olarak değil, birbirinden farklı iki mekanizma olarak kullanır. Karanlık empatları anlamanın yolu tam da burada saklı. Bu yüzden önce bu iki mekanizmayı tek tek açalım. Duygusal empati, karşındaki kişinin hissettiğini senin de bir şekilde hissedebilmendir. Arkadaşın ağladığı zaman sen de boğazının düğümlendiğini fark ediyorsan bu duygusal empatidir. Veya biri sahnede utanç verici bir an yaşadığında sen de onu düşünüp terlemeye başlıyor. Sanki o an sen oradaymışsın gibi düşünüyorsan bu büyük bir duygusal empati örneğidir. Bu beynimizde neredeyse otomatik çalışan bir sistem. Ayna nöronlar dediğimiz hücreler karşımızdakinin yaşadığı deneyimi sanki biz de yaşıyormuşuz gibi bir iz bırakıyor bizde. Duygusal empati güçlü olduğunda başkasının acısı gerçekten bizi de acıtabiliyor. İkinci mekanizma çok daha soğukkanlı. Bilişsel empati. Bu karşındakinin ne hissettiğini hissetmekten ziyade ne hissettiğini anlamak. Bir nevi zihin okuma ama hiçbir duygusal katılım olmadan. Bilişsel empatisi güçlü biri, karşısındakinin ne zaman kırılacağını, ne zaman ikna olacağını, hangi kelimenin onu etkileyeceğini çok net görebilir. Bu aslında çok değerli bir beceri. Çünkü terapistler, öğretmenler, liderler bu yeteneği sıkça kullanırlar. Fakat tehlike tam da burada başlıyor. Çünkü bilişsel empati, iyi niyetli olduğu kadar manipülasyonuna da mükemmel uyum sağlar. Karşındakinin zayıf noktasını anlamak, onu iyileştirmek için de kullanılabilir, ona zarar vermek için de. Karanlık empatları tehlikeli yapan ise güçlü bilişsel empati ve duygusal empatiyi çok iyi kullanabilmeleriyle başlıyor. Karanlık empat, psikolojide henüz yeni ve aslında herkes tarafından kesin kabul edilmemiş bir kavram. Empat insanlardan bahsedince aklımıza anlayışlı, başkasını önemseyen biri gelirken, karanlık empat kavramıyla empatinin kötüye kullanımı aklımıza gelmeye başlıyor. Karanlık empat, insanların duygularını herkesten, hatta muhtemelen insanın kendisinden bile daha iyi okuyabilen kişidir. Sesindeki tonu, yüzündeki mikro ifadeyi, cümlenin arkasında sakladığı tereddütü fark eder. Bu konuda gerçekten yetenekli kişilerdir. Ama bu bilgiyi her zaman iyi niyetle kullanmaz. Bazen bu okuma gücü karşısındakini kendi çıkarlarına yönlendirebilmek için bir araç haline gelir. Nerede baskı yapması gerektiğini, nerede geri çekilmesi gerektiğini, hangi kelimenin en çok etkileyeceğini adeta sezgisel biçimde bilir. Bu yüzden manipülasyon konusunda da genelde oldukça başarılıdırlar. Çünkü manipülasyonun en büyük gücü karşındakini gerçekten anlıyor olmaktan gelir. Belki de en şaşırtıcı yanı şu. İlk tanışmada karanlık empatlar, çoğu zaman son derece sempatik, sıcak, hatta beni gerçekten anlayan insan hissi veren kişiler olarak karşımıza çıkarlar. Çünkü gerçekten de bizi anlamak konusunda iyidirler. Sorun bu anlayışı sana karşı nasıl kullanabileceklerindedir. Bu kişiler yüz yüze fiziksel tehdit olmazlar. Ancak sosyal dışlama, suçluluk duygusu verme, alay, karalama gibi yollarla zarar verebilirler. Empati becerileri sayesinde insanları daha iyi okuyup onlara yaklaşıp güven kazanmaları daha kolay. Bu da manipülasyonu gizli yapabilmelerini kolaylaştırıyor. Yani klasik manipülatörlerin kolayca hissedilip anlaşılabileceği gibi karanlık empatları fark etmek neredeyse imkansız oluyor. İşte en güçlü özellikleri. Klasik olarak zarar veren kişilerin, yani soğuk manipülatörlerin aksine çoğunda empati eksikliği bulunur. Örnek olarak narsist bir insanı çoğu insan kolayca fark edebilir. Fakat karanlık empatlar, duygusal zekaları ve sosyal becerileri sayesinde maskelerini takmakta bir hayli kolaylaşıyor. Bu durum mağdurların zarar gördüğü halde ne olduğunu anlamasını iyice zorlaştırabiliyor.
Peki bu kişileri günlük hayatta nasıl tanıyabileceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini nasıl anlayacağız? Birincisi, seni sürekli suçlu hissettirme. Yaptığın bir şey yüzünden değil, çoğu zaman hiçbir neden yokken kendini açıklama ihtiyacı hissediyorsan bu bir işaret olabilir. Suçluluk, karanlık empatların en sık kullandığı araçlardan biridir. Çünkü suçlu hisseden biri kolayca yönlendirilebilir bir hale gelebilir. İkincisi, duygularını sana karşı kullanma. Bugün çok üzgün, yarın çok kırgın, ertesi gün aniden çok mutlu olabilirler. Bu duygu geçişleri gerçekten olabilir. Ama karanlık empatlarda bu geçişler genellikle bir amaca hizmet eder. Seni belirli bir tepkiye yönlendirebilmek için. Üçüncüsü pasif agresif davranışlar. Doğrudan söylemek yerine imalarla, suskunluklarla, alaycı bir gülümsemeyle mesaj vermek. Bu hem sorumluluktan kaçmanın hem de karşındakini rahatsız etmenin sessiz bir yoludur. Dördüncüsü ve belki de en kafa karıştırıcı olanı, gerektiğinde çok şefkatli, gerektiğinde tamamen soğuk olabilme. Bir gün seni dünyanın en özel insanı gibi hissettirebilirler. Ertesi gün adeta yokmuşsun gibi davranabilirler. Bu tutarsızlık, tesadüfün aksine çoğu zaman seni dengede tutmak, ne bekleyeceğini bilemez hale getirmek için kullanılan bir stratejidir. Tek tek baktığında bu davranışların hepsi normal insan ilişkilerinde de zaman zaman görülebilir. Asıl dikkat etmemiz gereken bunların örüntü haline gelmesi, yani tek seferlik değil, tekrar eden bir düzen oluşturmasındadır. Peki, karanlık empatlar bizi neden bu kadar kolay etkiliyor? Bunun cevabı aslında beynimizin çok temel bir eğiliminde saklı. Birincisi, beynimiz güven veren insanlara daha kolay bağlanır. Bu, hayatta kalma açısından mantıklı bir mekanizma. Güvenilir görünen birine yaklaşmak evrimsel olarak avantajlıdır. Ama bu mekanizma, yani beynimiz, güvenilir görünmek ile güvenilir olmak arasındaki farkı ayırt edemez. Karanlık empatlar da tam olarak bu görünümü ustaca yaratabildikleri için beynimiz onlara karşı diğer insanlara göstermediği bir açıklık gösterebilir. İkincisi, empati gördüğümüzde savunmamızı düşürmemiz. Biri bizi anladığını hissettirdiğinde doğal olarak rahatlıyoruz. Tetikte olma halimiz azalıyor. Bu aslında sağlıklı ilişkilerin de temelidir. Ancak karanlık empatlar bu güveni bizi daha kolay yönlendirebilecekleri bir zemine çevirebiliyor. Yani aslında kandırılmamızın sebebi saflıktan ziyade doğamız, bizi insan yapan, bağ kurmamızı sağlayan en temel davranışlarımızın istismar edilmesi. Peki, birinin karanlık empat olup olmadığını anlamak bile bu kadar zorken bu insanlardan kendimizi nasıl koruyabiliriz? Birincisi sözlerden çok davranışlara bakmak. Karanlık empatlar genelde konuşmakta çok iyilerdir. Doğru kelimeyi doğru anda söylerler. Ama zamanla tutarlı davranışlar sözlerden çok daha güvenilir bir göstergedir. Biri sana ne kadar değer verdiğini söylüyor olabilir. Ancak asıl dikkat etmen gereken bunu davranışa nasıl döktüğüdür. İkincisi, sürekli suçluluk hissediyorsan ilişkiyi sorgulaman gerekir. Sağlıklı bir ilişkide suçluluk yaptığın somut bir şeyin sonucudur. Sürekli nedensiz bir şekilde suçluluk hissetmemelisin. Eğer bir ilişkide kendini sürekli açıklama, kendini kanıtlama ihtiyacı hissediyorsan, bu durup düşünmen gereken bir sinyal olabilir. Üçüncüsü, sağlıklı sınırlar koyma. Sınır koymak, karşındakini cezalandırmak değildir. Kendini korumaktır. Karanlık empatlar, genelde sınırlara karşı en çok direnç gösterenlerdir. Çünkü sınır, onların en çok işine yarayan şeyi, yani seni istekleri dahilinde yönlendirebilme gücünü kısıtlar. Bu direnç bile başlı başına oldukça yeterlidir. Sonuçta empati, insanı insan yapan en değerli özelliklerden biridir. Ama çoğu araç gibi empatinin de kimin elinde olduğu, neye hizmet ettiği önemlidir. Fakat karanlık empatlar, bir araştırmaya göre dünyanın yaklaşık %20'sini oluşturmakta. Yani 10 kişiden ikisi karanlık empat. Bu da sınıfınızda 5 ile 8 arasında karanlık empat olabileceğini gösteriyor. İşin en garip tarafı da karanlık empatsanız bile kurbanlarınız gibi siz de kendinizi fark edemeyebilirsiniz.